Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz 2 yaş civarı kız çocukları için bir yelek projesi. 3 parça olarak örülüyor, omuzlardan ve yanlardan dikerek birleştiriliyor. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Ölçülerini vererek başlamak istiyorum. Omuzdan etek ucuna kadar uzunluğu 35,5 santimetre. Kol evine kadar olan uzunluk ise 23,5 santimetre. Kol evi uzunluğu 12 santimetre. Omuz genişliği 7,5 santimetre. Beden genişliği ise kol altından 28 santimetre. Yeleği örmeye sağ ön bedenden başlıyoruz. Sol ön bedeni de ördükten sonra arka bedeni örüp dikerek birleştiriyoruz. Alt bölümde 18 ilmek ve katlarından oluşan ve 15 sırada tamamlanan bir ajur desen kullandım. Ön bölümde 3 tekrar, arka bölümde ise 6 tekrar yaptım. Ajur desenden sonra düz örgüyle devam ettim. Bu bölümde ilmek eksilterek haroşa örgüye geçtim. Daha sonra kol kenarlarında ilmek eksilterek kenar patı çalıştım. Aynı şekilde yaka ilmeklerini eksilttikten sonra kenarlarda haroşa bant çalıştım ve ilmek eksilttim. Arka bölümde de yine büzgü detayı bulunuyor. Oldukça şık, güzel bir yelek çalışması. Gerekli malzemelere gelince 3,5 numara örgü şişi ve ince bebe yünü kullandım. 1,5 yumak yeterli geliyor. Sizlere tavsiyem ince şiş ve ince ip kullanmanız. Kalın iplerle kaba oluyor arkadaşlar. Tercih sizin. Ayrıca birkaç ayraç, bir yün iğnesi, ilmek tutucu ve 4 düğmeye ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleği örmeye sağ ön bedenden başlayacağım. Alt bölümüne bir ajur desen çalışması yapacağım. Desenimiz 18 ilmek ve katları artı bir de simetri ilmekten oluşuyor. Toplam 63 ilmekle örmeye başlıyorum. İlmek alırken şişlerimin her ikisini de kullanıyorum. Klasik ilmek alma yöntemiyle toplam 63 ilmek alalım. ...63 ilmek aldım. Bir düğüm atıyorum ilmeklerin çözülmemesi için. Şişin birini çekerek çıkartıyorum. Burası örgümüzün ön yüzü olacak. İlk 7 ilmek ilik patı. Bu 7 ilmeğin ilk ikisi de kenar ilmek olarak kullanılacak. İpim önde, ilk ilmeği kaydırıyorum. İpi arka tarafa alıyorum. İkinci ilmeğin de sağ kenarından batarak bu ilmeği de örmeden sağ şişe geçirdim. 5 ilmek haroşa örüyorum. Haroşa örgüyü hem ön yüzde hem de arka tarafta düz olarak örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum kenar patını belirtmek için. Şimdi desen kurulumuna geçiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İpi ön tarafa geçiriyorum. Aynı ilmeğe batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Şişimde toplam 3 ilmek oldu. Dönüyorum. Bu 3 ilmeği arka tarafta ters örüyorum. Tekrar ön tarafa dönüyorum. Yine 3 ilmeği düz örüyorum. Arka tarafa döndüğümde bu 3 ilmeğin üçünü birlikte ters örüyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. Ön tarafa dönüyorum. Bu ilmeği sağ şişime geçiriyorum ve ilmekleri şu şekilde ipi çekerek sıkıştırıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2
3. Küçük bir fıstık çalışması yaptık. Bu yapmış olduğumuz fıstıktan 4 tane daha yapacağım. Tekrar ipi arka tarafa alıyorum. Bu ilmeğe batıyorum. İlmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartıyorum. Dönüyorum. 3 ilmeği arka tarafta ters örüyorum. Tekrar ön tarafa geliyorum. Yine 3 ilmek düz örüyorum. Arka tarafa döndüğümde bu 3 ilmeğin üçünü birlikte ters örerek 2 ilmek eksiltiyorum. Bu ilmeği sağ şişe aktarıyorum. İlmekleri sıkıştırıyorum. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Birinci deseni tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 fıstık oldu. 18 ilmek ördüm. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Bu iki ayraç arasındaki işlemleri tekrar ederek 2 desen daha çalışacağım. Aynen başlangıçta yapmış olduğum gibi bir düz ilmekle başlıyorum. Bir düz ilmekten sonra ilk fıstığı yapıyorum. Bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarttım. Arka tarafta bu 3 ilmeği ters örüyorum. Ön tarafa dönüyorum. Düz örüyorum 3 ilmeği. Tekrar ters tarafa geçiyorum ve burada 3 ilmeği birlikte düz örerek 2 ilmek eksiltip dönüyorum. Bu ilmeği sağ şişe geçiriyorum. Sıkıştırıyorum ilmekleri. Araya 3 ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3. İkinci fıstığı çalışıyorum. Dönüyorum. Ters örüyorum 3 ilmeği. Ön tarafta 3 ilmeği düz örüyorum. Arka tarafta bu 3 ilmeğin üçünü birlikte ters örüyorum. Bu ilmeği sağ şişe geçiriyorum. İlmekleri sıkıştırıyorum. İkinci desende ikinci fıstığı çalıştım. Yine 3 fıstık daha yapıp ikinci deseni tamamlayacağım. Aynı şekilde üçüncü desene başlayacağım. Son 2 ilmek kalana kadar desenimizi çalışalım. Üçüncü desenin son fıstığını çalışıyorum. 3 ilmeği birlikte ters örerek arka tarafta 2 ilmek eksiltiyorum. Dönüyorum. Sol şişimde 2 ilmeğim kaldı. Simetri ilmeğini düz örüyorum. Desen çalışmasını tamamladım. Son ilmek de kenar ilmek olacak. İpi ön tarafa alıyorum. İlmeği örmeden sağ şişe kaydırıp dönüyorum. İkinci sıraya başlayacağım. İkinci sırada düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters öreceğiz. Kenar ilmeği arka tarafta düz örüyorum. 2 ilmek ters ilmek. 1, 2 ilmek ters ördüm. İkinci ilmek fıstığı örmüş olduğum ilmek. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz, birinci deseni tamamlıyorum. Bu iki desen arasında 3 ters ilmek var. 3 ters ilmeği ördüm. Tekrar 3 düz bir ters şeklinde devam ediyorum. 2 ters ilmek örerek
deseni tamamlıyorum. Kenar patına geldim. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. 2 kenar ilmeği arka tarafta ters örüyorum. Dönüyorum. 3. sıraya başlıyorum. İlk 2 kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum bu şekilde. 5 ilmek haroşa örüyorum. Desenin 3. sırasına başlıyorum. 3. sırada ilmek artışlarına başlayacağız. Bu örmüş olduğum düz ilmekten sonra bu iki desen arasındaki düz ilmekten önce ve sonra burada da aynı şekilde ilmek artışları yapacağım. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi ipi öne geçiriyorum. Bir artış yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Tekrar 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Birinci deseni tamamladım. Şimdi ikinci desene geçeceğim. Buradaki düz ilmekten önce bir artış yapıyorum ve ikinci desene geçiyorum. Aynı işlemleri bu tarafta da yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm, bir artış yapıyorum. Bir düz, 3 ters devam ediyorum. İkinci deseni de tamamladım. Düz ilmekten önce bir artış yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. Bir düz, 3 ters örerek devam ediyorum. Sıra sonunda son fıstığı ördükten sonra bir ilmek artış yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 4. sırada artırmış olduğum ilmekleri de ters öreceğim. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örerek kenar patına kadar devam ediyorum. İlk başlangıçta 1 2 3 ters ilmek ördüm. 1 2 3 düz, 1 ters, 3 düz. Bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örerek devam edelim. Üç ters ilmek örerek 4. sıradaki desen bölümünü tamamladım. Kenar patına geldim. 5 ilmek haroşa örüyorum. Kenar ilmeklerin ikisini de ters örüyorum. Kenar ilmekler arka tarafta ters örülüyor. 5. sıraya başlayacağım. 5. sırada ilmek eksiltmeye de başlıyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Bu iki ayraç arasındaki işlemleri aynen diğer iki desen tekrarında da yapıyoruz arkadaşlar. Şaşırırsanız buradan yararlanabilirsiniz. Şimdi ilk iki kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Ayraçtan sonra 1 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Aradaki bu 3 ters ilmeklerden ilk ikisini eksilterek devam edeceğim. İlk 2 ters ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. İkinciyi de örüyorum.
Fıstıklar arasında şimdi ikişer ters ilmek kaldı. Bu şekilde devam ediyorum. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek daha ters örüyorum. Tekrar bir düz, 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz, 2 ilmek birlikte ters örüyorum. Bir ilmek daha ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi tekrar aynen buradaki gibi 2 ilmek düz örüp devam edeceğim. İkinci desen tekrarına geldim. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bir düz, 2 ilmeği birlikte ters örüp bir ilmek eksiltiyorum. Bir ters. Bu şekilde son 2 ilmeğe kadar devam edelim. Beşinci sıranın sonuna geldim. Bir düz ilmekten sonra bir artış yapıyorum. 1-2 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği de örmeden alıp 5. sırayı tamamlayıp dönüyorum. 6. sırada bütün ilmekleri görüldüğü şekliyle öreceğim. Kenar ilmeği düz ördükten sonra ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek devam ediyorum. Kenar patına geldim. 5 ilmek haroşa örüyorum. 2 kenar ilmeği de ters örerek sırayı tamamlıyorum. 7. sıraya başlıyorum. 7. sırada eksiltme yapmıyorum. Sadece bu bölümlerden artışlarımı sürdüreceğim. 2 kenar ilmeği kaydırıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Bir, 2, 3 düz ilmek ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. Bir düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. 1, 2. Birinci deseni bitirdim. İkinci desen tekrarına başlıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir düz, 2 ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bir düz ilmek ördükten sonra son yapmış olduğum artışın önünden bir artış yapıyorum. 1, 2, 3 düz ilmek örüp kenar ilmeği örmeden alıyorum. 7. sırayı tamamladım. 8. sırada ilmekleri görüldüğü şekliyle örelim. 9. sırada birlikte olacağız. 9. sıraya başlıyorum. 9. sırada hem ilmek eksilteceğim hem artış yapacağım. Artış yerleri belli oldu gördüğünüz gibi. Bu bölümlerden artış yapmayı sürdüreceğim. Ve bu bölümdeki ikişer ters ilmekleri birlikte örerek 4 kez ilmek eksilteceğim. Kenar ilmekleri örmeden kaydırıyorum. 5 haroşa ilmek örüyorum. Bir, 2, 3, 4 düz ilmek ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. Bir düz örüyorum. Şimdi 2 ters ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Tekrar bir düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum.
Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. 4 kez ilmek eksilttim. Bir düz ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 ikinci desene geçtim. 4 5 6 7 düz ilmek örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Yine ikişer ikişer örüyorum ters ilmekleri. 4 ilmek eksilteceğim. Aradaki düz ilmekleri de düz öreceğim. Dokuzuncu sıranın sonuna geldim. Bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 10. sırada ilmekleri görüldüğü şekliyle örelim. 11. sırada tekrar birlikte olacağız. 11. sıraya başlayacağım. 11. sırada sadece bu bölümlerden artışlarımızı sürdüreceğiz. İlmek eksiltmeyeceğiz. Kenar ilmekleri kaydırıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördükten sonra bir artış yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Bir düz ördükten sonra bir artış da bu tarafta yapıyorum. Daha sonra ikinci desende düz örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Bir artış da bu tarafta yapıyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda bir düz ördükten sonra bir artış yapıyorum. 1 2 3 4 5 düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Arka tarafta yine ilmekleri görüldüğü şekliyle örelim. 13. sırada tekrar görüşeceğiz. 13. sıraya başlıyorum. Kenar ilmekleri örmeden kaydırıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Altı ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ekliyorum. Bir düz ilmek ördükten sonra sıradaki 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yine sıradaki 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ikinci desene başlıyorum. 6 7 8 9 10 11 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıp bir düz ördükten sonra 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yine 3 ilmek birlikte ters örüyorum. İkişer ilmek eksilttim. Bir ilmek düz örüp ilmek artırarak devam ediyorum. Sıra sonunda bir düz ilmek ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 14. sırayı ilmekleri görüldüğü şekliyle örelim. 15. ve son sırada tekrar birlikte olacağız.
Desenin 15. ve son sırasına başlıyorum. Kenar ilmekleri kaydırıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir ilmek artırıyorum. Düz ilmeğin yönünü değiştiriyorum şu şekilde. Yanındaki ilmekle birlikte arka kanatlarını alarak düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. Kenardaki iki ilmeği de birlikte örerek bir ilmek de bu tarafta eksilttim. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 5 6, ikinci desene devam ediyorum. 7 8 9 10 11 12 13 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırıyorum. Düz ilmeğin yönünü değiştirip yanındaki ilmekle birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz ördüm. Yine iki ilmeği birlikte düz örüp bir ilmek daha eksilttim. Bir ilmek artırıyorum. 13 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Sıradaki düz ilmeğin yönünü değiştirip iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz ördüm. Yine iki ilmeği birlikte düz örüp bir ilmek daha eksilttim. Bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği de örmeden alıyorum. Ajur desenini tamamladım. Toplam 15 sıra ördüm. Bundan sonra düz örgüye geçiyoruz. Arka tarafta ilmeklerimizi ters örüyoruz kenar patına kadar. Ön tarafta ise kenar patından sonra ilmekleri düz örerek devam ediyoruz. İlk sıradan itibaren 48 sıra örünce tekrar birlikte olacağız. Başlangıçtan itibaren toplam 48 sıra ördüm. Kenar patındaki haroşa diş sayısı da 24 diş oldu. Örmüş olduğum yüksekliği de ölçüyorum. Yaklaşık olarak 14 santimetre. Kenar bandından itibaren 30 ilmek sonra bir ayraç yerleştirdim. Ayracın sol tarafında da 26 ilmek var. Şimdi örmeye başlıyorum. Önce kenar patını örüyorum. Beş ilmek haroşa ördükten sonra ayraca kadar olan 30 ilmeği ikişer ikişer örüyorum. Toplam 15 ilmek eksiltiyorum. 15 ilmek eksilttim. Ayraçtan sonra düz devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Kenar ilmeği düz örüyorum. Ayraca kadar ters örerek devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Ayraçtan sonra kenar ilmeklere kadar olan 20 ilmeği haroşa örüyorum. İlmek haroşa ördüm. Kenar ilmekleri de ters örerek sırayı tamamlıyorum. Ön yüzdeyiz. Aynen bu son örmüş olduğum iki sıra gibi iki tekrar daha yapacağız. Toplam 4 sıra öreceğiz. Buradaki haroşa diş sayısı 3 diş olunca ilk iliği açacağız. Devam edelim.
4 sıra daha ördüm. Buradaki haroşa diş sayısı 1, 2, 3 diş oldu. Şimdi ilk iliği açacağım. Kenar ilmekleri kaydırıyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa getirip bir ilmek ekliyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. İlk iliği açtım. Haroşa örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Arka tarafta da haroşa ilmeklere kadar ters örüyorum. Daha sonra haroşa devam ederek kenar ilmeklere kadar geleceğim. Devam edelim. Haroşa örmeyi sürdürüyorum. İlik açmak için eklemiş olduğum ilmeği de haroşa örüyorum. Son ilmekleri ördüm. Kenar ilmekleri de ters örüp dönüyorum. Bir ilik açmış oldum. İliğin üzerinde de bir diş haroşa oldu. 7 diş haroşa olunca ikinci iliği açacağız. Tekrar 7 diş haroşa ördükten sonra üçüncü iliği açarak devam edeceğiz. Örgümüzü bu şekilde sürdürüyoruz. Kol ilmeklerini eksiltmeye başlarken tekrar birlikte olacağız. Ön bölümde ilmek eksilttiğim sıradan itibaren 32 sıra ördüm. Buradaki haroşa diş sayısı da 16 diş oldu. Örmüş olduğum yüksekliği de ölçüyorum. Yaklaşık olarak 23 santimetre kadar ördüm. Buradan kenar ilmeklerden itibaren düz örerek son 9 ilmek kalana kadar devam edeceğim. Kol evi için ilmek eksiltmeye başlayacağım. Kenar ilmeklerini örmeden kaydırıyorum. Düz devam ediyorum. Son 9 ilmek kalana kadar örüyorum. Sol şişimde 9 ilmek kaldı. Bu 9 ilmekten ilk ikisini birlikte örerek bir ilmek eksilteceğim. Bu eksiltme işlemini ön yüze geldiğimizde 5 kez yapacağız. Daha sonra 5 ilmek kenar patı için haroşa öreceğim. Son 2 ilmeği de kenar ilmek olarak kullanacağım. İlk 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Kol evindeki ilk eksiltmeyi yaptım. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu iki kenar ilmeğin ilkini ipim arkada sağ şişe örmeden kaydırıyorum. İpi ön tarafa geçirip son kenar ilmeği ise ters örüyorum. Dönüyorum. Arka tarafta bu kenar ilmeklerden ilkini düz örecekmiş gibi örmeden kaydırıyorum. İpi ön tarafa getirip ikinci kenar ilmeği ters örüyorum. Arka tarafta bu şekilde örülecek. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Haroşa ilmeklere kadar olan ilmekleri ters örerek devam ediyorum. Haroşa ilmeklere geldim. 20 ilmek haroşa örüyorum. Kenar ilmekleri de ters örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi üçüncü iliği açacağız. İkinci iliğin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşa oldu. İlk iki kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyorum. Üçüncü iliği açtım. Düz devam ediyorum. Kenar patı ilmeklerine kadar devam edelim.
Sol şişimde yine 9 ilmek var. Kenar patından önceki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksilttim. İkinci eksiltmeyi yaptım. 5 ilmek haroşa örüyorum. Kenar ilmeklerden ilkini kaydırıyorum. İkinciyi ters örerek sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. İkinci kenar ilmeği ters örüyorum. 5 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5. Haroşa bölüme kadar ters örmeye devam ediyorum. ...20 haroşa ilmeği düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmekleri ters örüp sırayı tamamlıyorum. Örgümüzü bu şekilde devam ettireceğiz. Ön bölümde son açmış olduğum iliğin üzerine 7 diş haroşa olunca bir ilik daha açacağız. Kol kenarında 2 ilmek eksilttim. Aynı şekilde 3 ilmek daha eksilteceğiz. Toplam 5 ilmek olacak. Kol kenar patını da bu şekilde öreceğiz. Örgümüzü sürdürelim. Tekrar birlikte olacağız. Ön bölümde 26 diş haroşa sırası ördüm. 4 de ilik açtım. Son iliğin üzerinde de 2 diş haroşa sırası oldu. Şimdi yaka ilmeklerini eksilteceğim. Kenarda 5 ilmek kalacak şekilde eksiltme yapacağım. Eksiltirken de bu iki kenar ilmeği eksilttiğim ilmeklerin üzerinden yürüteceğim. İlk kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. İkinci kenar ilmeğin önce yönünü değiştiriyorum. Daha sonra iki ilmeğin arka kanatlarını alarak şu şekilde bir ilmek eksiltiyorum düz örerek. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. İkinci kenar ilmeği ters örüyorum. Tekrar ön yüze geçiyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeğin içinden batarak iki ilmeğin arka kanatlarını düz örüyorum. Tekrar arka tarafa geçiyorum. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Bu şekilde ilmekleri birer birer eksiltiyorum. Toplam 14 ilmek eksilttim. Şimdi 15. ilmeği eksilteceğim. Yaka kenarında 5 haroşa ilmek kalacak. Kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. 2 ilmeği birlikte arka kanatlarını alarak düz örüyorum. 15. ilmeği eksilttim. 5 haroşa ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 5. Yaka kenarındaki 2 düz ilmeğin İlkinin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte arka kanatlarını alarak bir ilmek eksiltiyorum. Devam ediyorum. Kol kenarı ilmeklerini de örüyorum haroşa olarak. İlk kenar ilmeği kaydırıyorum. İkinciyi ters örüp dönüyorum. İlk kenar ilmeği kaydırıyorum. İkinciyi ters örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Haroşa ilmeklere kadar ters örmeye devam ediyorum. Haroşa ilmeklere geldim. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. Kenar ilmeklerin ikisini de ters örerek sırayı tamamlayıp dönüyorum.
Yaka kenarında bir ilmek eksilttim. Bu şekilde 4 eksiltme daha yapacağız. Toplam 5 kez ilmek eksilteceğiz. Hemen haroşa ilmeklerin kenarında. İkinci eksiltmeyi yapıyorum. Kenar ilmekleri örmeden kaydırıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. İlk ilmeğin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğin arka kanadını alarak düz örüyorum. İkinci kez eksiltme yaptım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlk kenar ilmeği kaydırıyorum. İkinciyi ters örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. 3 kez daha yaka kenarında eksiltme yapacağız. Toplam 5 kez. Eksiltmeleri tamamladıktan sonra haroşa örgüleri haroşa, düz örgüleri düz örerek istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örgümüzü sürdüreceğiz. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Sağ ön bedenin örme işlemini tamamladım. Yaka ilmeklerimi kestikten sonra toplam 14 diş haroşa ördüm. Kol kenarındaki haroşa diş sayısı da 24 diş oldu. İplik sağ tarafta, arka taraftan örerek geldim. Burada dikmek için bir miktar ip ayırıp ilmekleri kapatmadan bekleteceğim. Arka bedeni ördükten sonra ilmekleri dikerek birleştireceğim. Sizler isterseniz ilmekleri kesip kendi bildiğiniz yöntemle de bu işlemi yapabilirsiniz. İlmekleri bir ilmek tutucuya geçiriyorum. Dikmek için bir miktar ip ayırıp ipi kesiyorum. Şimdi aynı şekilde 63 ilmek alarak sol ön bedeni örmeye geçiyorum.